Bu hemen hemen herkesin başına gelen bir şey. Arkadaşımız burada parantez içinde aynı zamanda ne olmak istediğini, olamadığını, bundan dolayı da bu tesirin altında henüz kaldığını ve bu tesirin devam ettiğini çok samimi olarak ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde de bu husus vardır. Emlil insani ma temenna felillahil ahiretu vel ula. İnsan her arzuladığı şeyi elde edeceğini mi zannediyor? Çok halis olmasın insan. Dünya da ahirette Allah'a aittir. Bazen burada kayıplar, orada kazanmanın vesilesi olur. Burada alır, orada verir. Bilemeyiz biz burada aldığı, önceden aldığı şeyin sonunda neler verir onu da bilemiyoruz. Aynı şey Vadduha Sure-i Celilesinde Efendimiz için de şeref nüzul olmuştur. وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Ahiret uladan daha hayırlıdır. Son bugünden daha hayırlıdır. Yarın bugünden hayırlıdır. Öbür alem bu alemden hayırlıdır. Öyleyse bugün kaybettiğin bazı şeylerden ötürü müteessir olma demek suretiyle Efendimiz'i teselli etmiştir. Bu hemen herkesin hayatında vardır ve herkes şahsi hayatında bir kısım kayıplar karşısında kazandığı şeyleri düşünecek olursa şayet Rabbim çok cüz'i şeyler onun elinden almış ama çok külli şeyler vermiş olduğuna şahit olur. Hemen hepiniz. Ben burada yine meseleyi benlik melodileri içinde nefsime bağlayıp onunla size bir şeyler anlatmak istemiyorum. Sizin irfanınıza havale ediyorum. Hepiniz kendi içinizde düşünün, bir şeyi kaybetmişsinizdir. Fakat ona karşılık elde ettiğiniz şey sizin için daha memnuniyet verici olmuştur. Bir arkadaşımız bir yerde 5-10 kimseye bunun kadar bir cemaate veya bunun 2 katı bir cemaate hayırhallıkta bulunuyormuştur, nasihat ediyormuştur. Sonra Rabbimin hikmeti, rahmeti, inayeti ona başka bir yol göstermiştir. Onu oradan almıştır, ben seni başka şeyde kullanacağım demiştir. Evvela onun eliyle böyle bir intikal çok memnuniyet verici olmalı. Yani bulunsa, tutulsa, yakalansa haşa o cisimden münezzehtir. O el öpülmeli, o ele yüzler sürülmeli. Kim bilir beni hangi iyi vazifeye götürüyorsun? Belli bir zaman için bu elde taşınmanın iltifatını anlayamamıştır belki. Fakat zaman gelmiş anlamıştır ki o dar ve küçük bir yerde 3-5 insana bir mescidin, bir caminin kubbesi altında bir şeyler anlatmasına mukabil Cenab-ı Hak onun önüne beldeleri sermiştir. Sen şuralarda hakikata tercüman ol. Şuralarda bir ateş ol, bir tufan ol, etrafı sar demiştir. Ve hele bir zaman gelecektir ki o oralarda bir bakıma onun açtığı yolda ve çığırda gelen kimselerin mihrabı haline gelecektir. Gözler ona bakacak, kulaklar onu dinleyecek, söz edilirken hep ondan söz edilecektir. Bunun da büyük şeyler yanında yani kıymeti mi var? Kıymeti yok ama insan ille de halk içinde bir şey istiyorsa Rabbin vereceği şeyler, insanların vereceği şeylerden çok hayırlı olacaktır. Binaenaleyh el-hayru fîmâ ihterahullah deyip Rabbimizin hakkımızda kesip biçtiği hükme, kazaya razı olmak lazım. Bu Rabbe karşı hoşnutluk ifadesidir ki çok ince bir merbutiyet, bir kulluk, bir ihlas ifade eder. Sabah akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoplayan yüreğiyle رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبَّهِ وَبِالْاِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا bize talim buyurun. Allah'ım Rabb olarak senden razıyım. İster yatırırsın, ister kaldırırsın. İster şöyle sürüklersin, ister başka tarafa çekersin. Din olarak İslam'dan hoşnutum. Ve peygamber olarak da senden hoşnutum. Senin gibisini bulamadım. Dinim gibisini bulmadım, bilemedim. Allah gibisini ne bildim, ne buldum, ne de tanıdım. Ben bulduğum, bildiğim, tanıdığım bu şeylerden çok memnunum. Ya Rabbi sen beni bu duygudan, bu düşünceden ayırma. Nasıl Akif Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti münasebetiyle nazmettiği şeyin sonunda öyledir. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet, yani Resulullah. Alem ona borçludur, borçluyuz. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet ve dua. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Çok şeye mazharız. Hele biz, hele biz. Her şey yıkılırken dinle sahip çıkmak için ruhlarımızı kamçılayan Allah Celle Celaluhu
bizlere çok ulvi hedefler göstermiş, şu dünyada fani ve değersiz şeyler içinde zayi olmadan bizi kurtarmıştır. Toprakta çürüyüp gidecek, ahirette hiçbir kıymet ifade etmeyecek, mahşerde yüzüne bakılmayacak, sırattan geçerken elinden tutulmayacak, Aleyhisselatü Vesselam kendisini tanımayacak ve kendi Buhari Müslim'deki hadisi şerifiyle havzumun başına bazıları gelecek ki deve sahibi, deve çobanı develeri kovduğu gibi içemezsiniz dediği gibi ben onları havzun başından kovacağım dediği bir kısım kimseler onlara mukabil benim ümmetimin kevserinden içeceği şeylerin, maşrapaların sayısı, kadehlerin sayısı gökteki yıldızların sayısıdır. Ağzın şeker yesin, bal yesin, gökteki yıldızların sayısıdır demek suretiyle. Adeta ümmeti için bir namütenahilik şeyini açıyor bizim için. Rabbim bu ümitle yaşasın, bu ümitle öldürsün, bu ümitle haşr ve neşr eylesin. Az şey kaybediyor, çok şey kazanıyoruz. Sual sahibi bu mübarek kardeşimiz de inşallah müteselli olsun. Her bir yerlerimizin böyle kazanacağımız yerde bazı kaybettiği şeyler vardır. Olmayı düşündüğümüz, planladığımız yerde olamadığımız şeyler vardır. Fakat Allah'ın oldurduğu şeyler daha güzeldir. Ve ince bir kulluk anlayışı da esasen bundan mündemiştir. Benim arzum değil, Rabbimin istekleri. Benim teşehhilerim değil, Rabbimin istekleri. Önemli olan odur, kulluk. Sonra görüyorsunuz gedadan sultan yapıyor. Sonra görüyorsunuz sultanları da geda yapıyor. Görüyorsunuz ganiyi dilenci yapıyor. Dilenciyi gani yapıyor. Görüyorsunuz bunları. يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Her şeyini Allah'a havale et, derdini Allah'a aç, onun kapısında şerh et. Sabrı cemille sabret. Başkaları Allah'ın gördüğünü görmez. Allah öyle şeyler görüyor. Ve sana ileride öyle şeyler gösterecek ki, bugün sen hallerine gıpta ettiğin, imrendiğin kimseler, o gün senin haline gıpta edecek ve imrenecektir. Allah'a itimat et ve buna güven.